Murat Bey sizi görmek istiyor Feride Hanım. Fakat ben onu görmek istemiyorum. Affedersiniz, anlayamadım. Evet. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Esenlikler dilerim. Yani siz benimle bir kahve içmeden gideceksiniz ve dünya olduğu gibi dönmeye devam edecek. Öyle mi? Feride Hanım'ı derhal buraya getirin. Yusuf tanıdığımız, bildiğimiz çocuk. Tamam, bazı densizlikleri var. Ama özünde iyi. İyi bir aile olurlar diye düşünüyorum. Şimdi durup dururken aklına nereden düştü bu evlendirme işi? Durup dururken nereden çıktı baba? İkisi de evlenme çağında. Necmiye'nin durumu ortada. Esnafın çenesi kapanmıyor diyorsun. Ya ben diyorum da onlar ne diyor bakalım? Büyükler karar verdikten sonra. Onlar ne diyecek? Öyle deme evlat. Necmiye'nin başından geçenler malum. İlk izdivacından sonra ister mi, istemez mi? Başımızdan savuyormuşuz gibi olmayalım sonra. Hem Yusuf delikanlı adam. Belki gönlünde başka biri vardır. Gönlüne tüküreyim ben onu. Senin Yusuf'la bir meselen mi var evlat? Ne mesele olacak baba? Yusuf kim? Kim dediğin, adam yerine koymadığın herifi mi kardeşine eş görüyorsun? Ya Müjgan, benim çok takıldı aklım bu işe. Ya kimindi o ev? Niye çalışıyor? Bu kızın bitirmesi gereken okulu var. Ya hiç içime sinmiyor hareketleri ya. Al benden de o kadar. Dur bakalım. Kamran müsaade etmez zaten. Çalıştırmaz onu orada. Bir zahmet sahip çıksın yamuklusuna. Bu ne ya? Kızcağız orada. Parasız, kimsesiz, aç, dımdızlak ortada. Onun çalışmaya ihtiyacı mı vardı? Annesinden babasından kalan ömür boyu yeterdi zaten. Yusuf tamam lütfen. Haksız mıyım Müjgan? Ama yangına da körükle gitmemek lazım. Ya haklısın da işte. Çalı çırpısını orada öyle görünce içim sızladı, gücüme gitti. Sen Kamuran'la konuşuver bir zahmet. Barışacaklarsa barışsınlar, yoksa biz barıştıralım. Feride parmağına yüzüğünü taksın. Nişanlısı başında olsun. Böyle saçma sapan hareketlerde bulunmasın. Yusuf senin evleneceğin kız yandı vallahi. Niye? Baksana haline. Sen şimdi sokağa da çıkarmazsın. Allah Allah. O kadar mı? Bilmem. O kadar mısın? Biri var mı peki? Yusuf'la aranızdaki mesele ne evlat? Bir mesele yok baba. Ne kadar ısrar ettin. Ha, o yüzden mi hırgürünüz eksik olmuyor? Ne zaman iyi geçindik ki onunla? Hem geçineme hem de ondan iyi damat olur de. Hayırdır? Çünkü buna mecburuz. Ha şöyle. Sadede gel. Niye mecburmuşuz bakayım? Anlat da bilelim mevzunun aslarını. Necmiye gebe.
Nurdan Hanım ne oluyor? Feride Hanım kusura bakmayın ama acil bizimle gelmeniz gerek. Ne oldu? Gülce'ye bir şey mi oldu? Ben seni mahcup ettiysem hiç sormadım farz et. Ya ondan değil Müjgan. Ya benimki bir hayal sadece. Neden öyle diyorsun? Belki olur. Mümkün mü? Hem ben onun ne yanının ne de kalbinin yakışığıyım. Ama bir şekilde her zaman yanındayız işte. Her zaman yanındayım derken. Ya boş ver sen. Ben halimden memnunum zaten. Gözümle seviyorum ben Müjgan. Öyle uzaktan uzağa. Görmüyor bile o beni. Ama iyi oluyor, iyi. Görse zaten yüzüne bile bakamam ki. Belki o da senin için aynı şeyleri düşünüyordur. Yok canım, daha neler. Mümkün değil. Nereden biliyorsun? Al işte. Bak bana. Sen bakar mısın bana? Ben mi? Yani parasızım, kahyanın oğluyum. Okumam yazmam bile yok. Çulsuzum. Ha, sayılarla iyidir. Ya baban gelse, sorsa. Babam mı? Baban Aziz Bey amca gelse, sorsa. Oğlum sen ne iş yapıyorsun dese. Ne diyeceğim? Taş kafalıyım, çok iyi kafa atarım mı diyeceğim. Babam bana öyle bir koyar ki ta Fizan'dan çıkarır, yemin ediyorum. Sen de bütün gün pencerelerde yolumu gözlersin artık. Babam öyle şeyler yapmaz. Gençliğindeki gibi sinirli değil o zaman. Değil. Allah Allah. Yusuf. Ben bu mendili sana işlemiştim. Bana mı? Nerede? Uyuyor muydu en son? Feride Hanım. Murat Bey. Ben sade sevdiğimden sizinkini de sade yaptırdım. Çok şanslısınız o halde. Madem kahve seversiniz 2 tane kahveniz oldu. Afiyet olsun. Giderseniz kabalık edersiniz. Yolu kesilerek, yalanla, hileyle, zorla getirtilmek çok kibarca sahiden. Çok fazla vaktim olmadığından böyle yapmak mecburiyetinde kaldım. Kusura bakmayın. Kızımın mürebbiyesini tanımak en doğal hakkım diye düşünüyorum. Tabii ki hakkınız. Ama bu şekilde değil. Canınızın istediği gibi davranamazsınız. 2 gündür yokmuşum gibi davranıp... Siz bana gücenmişsiniz. Katiyen. Fakat girip çıktığım evin sahibini tanımak hakkım. Kimin çocuğuna ders veriyorum? Nasıl bir ailede Peki o yetişiyor? halde bu bahsi uzatmayalım. Yeniden tanışalım. Ben Murat. Siz de Feride Hanım olmalısınız. Değil mi? Memnun oldum Murat Bey. Ben de.
İyi günler. Yusuf, bir kalksana. Buyur. Bak Yusuf, ben bir şey söyledim mi? Sözümün dinlenmesini isterim. Eğer ki mevzu uzarsa ben de uzatırım. Ama sen akıllı bir çocuksun. Aferin. Feride'ye yaklaşma dedim, yaklaşmadın. Farz-ı mahal. Mektep çıkışına kadar gidip Feride'yi almadın. Randevulaşmadın. Ben de bir abin, bir büyüğün olarak seni takdir ettim. Yusuf. Bak abi. Abimsin. Eyvallah, büyüğümsün. Ama ben sana o zaman da dedim. Bu Feride başka bir Feride diye. Onu da kalbime gömdüm. Zaten benim için bir hayaldi. Neyse. Ben ne senin ne de çalı çırpısı için tehlike değilim. Sen tehlikeyi yanlış yerde arıyorsun. Evet. Feride'yi mektepten aldım. Ama Müjgan'la buluşturmak için aldım. Ama bil bakalım ne oldu? Ne oldu? Feride işe başlamış. Ne işi? Özel ders mi veriyormuş ne? Yoktur öyle bir şey. Benden habersiz öyle bir şey yapmaz. Bir yanlış anlaşılma vardır. Kim söyledi? Vallahi kendi söyledi. Gideceği yere de bizzat ben bıraktım. Para sıkıntısı var zannımca. Mektep parasını öyle ödet demek. Hemşire Avsaf Bey çok hoş değil mi? Geldi. Ay. Hemşireler hemşiresi. Nasıldı ders? Gizemli, Bay Murat'la tanışabilme şerefine nail olabildin mi? Küstah. Kaba herifin teki. Vukuat var hemşireler. Ben baştan uyarmıştım ama. Ne oldu? Bir şey yok. Söylenmesi gerekeni söyledim ve geldim. Bu kadar. Neyse. Kamran mektepte mi? Gitti. Ama çok sinirliydi. Sana mı sinirliydi? Aranız bozuk bu aralar değil mi? Değil Muzocuğum. Ama bir derdiniz, bir sıkıntınız var. Yok. Yapma hemşire. Sanki ben bilmiyorum seni. Anlat lütfen, ne oluyor Kamran Bey'le aranızda? Aa yeter. Ay yok diyorsam yok. İlla olmak zorunda mı? Cık. Ben içeri giriyorum. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ben nişanlımı almaya gelmiştim. Kim sizin nişanlınız? Feride. Feride size mi ders veriyor? Feride Hanım çıkalı çok oldu. İsabet olmuş. Bir daha bu eve girebileceğini zannetmiyorum. Anlayamadım. Şöyle izah edeyim. Feride bundan sonra derslere gelmeyecek. İşi bırakıyor. Buna siz mi karar veriyorsunuz? Evet, ben karar veriyorum. Maalesef bir süreliğine katlanacaksınız. Feride Hanım'ın 3 aylık ücreti peşin ödendi. Öyle mi? O halde bu bütün sorunları çözecektir. Buyurun. Sizin paranızı kabul edemem. Sen etme kardeşim. Babana verirsin.
Öğretmenimin nişanlısı, çalışmasına izin vermiyor dersin. Sana da doğru düzgün bir mürebbiye tutar. Hem medresesi var, harbiyesi var, tıbbiyesi var. Sen de doğru düzgün bir mektebe gidersin. Ben tahsilimi tamamlayalı epey oldu. Feride Hanım bana değil, kızıma ders veriyor. Ve dediğim gibi devam edip etmeyeceğine siz karar veremezsiniz. Ben karar veririm. Ben onun nişanlısıyım. Ben sizi tanımıyorum. Feride Hanım eğer ayrılmak istiyorsa bana bunu kendisini söylemesi lazım. İyi günler. Yakında onu da söyler. Terbiyesiz. Feride Hanım'ın daha fazla kızımın yakınlarında olmasını istemiyorum. Yarın mektebe gidin söyleyin Alexi'ye. Eğer eğittikleri kız böyleyse ben kızıma emanet edemem onlara. Fakat Murat Bey Gülce ile çok iyi anlaştılar. Bu ev benim mahremim. Kız çocuğu büyütüyorum ben bu evde. Öyle dengesiz adamların kapıma dayanmasına göz yumamam. Ne yapıyorsun? Bırak dedim. Kamran bırak kolumu. Feride. Bırak. Kamran bırak dedim. Bırak kolumu. Rezil ediyorsun beni. Konuşacağız. Bırak dedim sana. Ne yaptın zannediyorsun sen? Kamran, beni kolundan sürükleyerek buraya nasıl getirirsin? Çıldırdın mı sen? İşe başlamışsın sen. Evet, başladım. Bırakacaksın orayı. Gitmeyeceksin. Hayır, bırakmayacağım. Kızlar, herkes etüt odasına. Allez vite! Mais c'est quoi ça? Oh là là. Ben bırakacaksın diyorsam bırakacaksın Feride Hanım. Müsaade etmiyorum. O eve girip çıkamazsın. Hangi sıfatla? Ne hakla müsaade etmiyorsun? Kamran, sana fikrimi soran mı var? Hele bir bırakma. Sen hele bir bırakma, o zaman görürsün. Yoksa Feride... Yoksa ne? Yoksa ne Kamran? Beni terk mi edersin? Ama artık çok geç. Çünkü biz zaten ayrıyız. Bana karışamazsın. Ben işime devam edeceğim Kamran. Sen de buna saygı duyacaksın. Paraya mı ihtiyacın var senin? Ben sana bakarım. Bugüne kadar bakmadın mı? Bunca zaman sen bakmadın Kamran. Böyle bir sorumluluğun da yoktu zaten. Böyle bir ihtiyacımız da yoktu. Ben babamın bana bıraktıklarıyla geldim bugünüme. Sen de onların hepsini benim için harcadın, öyle değil mi Feride? Ben senin her şeyini elinden aldım. Ben bundan bahsetmiyorum. Merak etme. Ben hepsini sana ödeyeceğim. Konağı geri alacağım Feride. Babandan kalan parayı da sana geri ödeyeceğim. Hiç merak etme. Saçma sapan alınganlık gösteriyorsun. Benim kimseden bir şey istediğim yok. Hiçbir şeyde gözüm yok zaten. Bir lokma, bir hırka yeter bana. Ama senin başka sorumlulukların var. Kamran, senin bir çocuğun olacak. Senin bir yeğenin olacak. Sırtındaki yük yeter sana. Sen beni düşündüğün için mi çalışıyorsun Feride? Hayır. Kendime saygımdan, kendime inancımdan çalışacağım. Yapabileceğimi görebilmek için çalışacağım. Kamran, ben babama layık olabilmek için çalışacağım. Benim tek isteğim kendi ayaklarım üzerinde durabilmek. Bunun nesi kötü? Ben emeğimle, alnımın teriyle 3 kuruşumu kazanmanın derdindeyim. Bunun nesine itiraz ediyorsun? Bilakis benimle gurur duyman lazım. Adamın evine girip çıkıyorsun. Bununla mı gurur duyacağım ben? He? Karşındaki Feride, çalı kuşu Feride. Ne düşündüğüne dikkat et. Ben o adamın evine girip çıkıyorsam, çocuğuna ders vermek için girip çıkıyorum. Ders vermeyeceksin o halde. Ben de onu söylüyorum. Ben de seni dinlemiyorum.
Aa, beyim hoş geldin. Seyfettin Bey, siz de durmayın, sofrayı kuruverin. Hadi. Hoş geldin. Eskiden eve koşa koşa gelirdim. İş bitse de eve gitsem diye akşamı iple çekerdim. Lakin şimdi ayaklarım geri geri gidiyor. Hele bugün sürüye sürüye geldim ayaklarım. Sana ne oldu Seyfettin Bey? Artık sen sevmiyor musun bizi? Aileni, evini. Ben sizi çok seviyorum. Çok. Vakit neyin var? Kamran geldi bugün dükkana. Konuştuk. Necmiye gebeymiş. Öyle. Necmiye nasıl peki? Nasıl olsun? Korkuyor, umutsuz. Gümüş Hanım var ya anne. Hacı Emin'in Gümüş. Çocuğunu ona vermeyi tasarlıyor. Ben bu çocuğu istemiyorum diyor. Emziremem onu, analık edemem diyor. Bizim yavrusunu sevmememizden korkuyor. Feride, bir oyuncak bebeklerin eksikti.
Feride bebeklerle oynayan bir kız olmadı ki hiç. Evet, hiç hem de. Kendime yapmıyorum ki. Gülce için yapıyorum. Derse ilgisini çekebilmek için. Yoksa uyuyor. Sen çok sevdin bu ders verme işini. Evet. Ama yeni alışıyorum. Bir de Gülce'ye ders vermek çok güzel, çok keyifli. Sebebi yalnızca Gülce mi? Bu ima ettiğin şey hiç hoşuma gitmedi Vales. Ne oluyor sana ya? Şaka da yapamayacağız artık. Feride, biraz gelir misin? Derhal geliyorum masör. Bir daha ağzımı açıp bir şey söylersem ne olayım? Kamran Bey'le sorunları varmış. Büyük kavga ettiler bugün. Koridorda resmen sürüklüyordu Feride'yi. O da gidip Sir Alex ile dertleşiyor yani, öyle mi? Sen parmağından yüzüğü çıkarttığından beri Kamran Bey'in hal ve gidişi hiç hoş değil. Özel yaşamında evde ne yaptığı beni hiç alakadar etmiyor. Ama mektepte kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Ben Kamran Bey'le konuşacağım. Ama sen de bir uyarsan iyi olur. Tamam. Söyleyeceğim masör. Sizden çok özür dilerim. Ama bundan sonra daha mesafeli olacağımıza söz veriyorum. Tamam. Öyle olun. Hadi. İyi geceler masör. İyi geceler. Feride. Ne oldu, ne diyor Sir Alex'in? Hususi. Ay ne yolda kaçırdınız beni. Daralıyorum mektepte rahibe, mürebbiye. Adama maşeret öğrenirsin, fena mı? Sonra gelir bize öğretirsin. Siz öğrenmişsiniz zaten. Kılığınız, kıyafetiniz değişmiş. Ama yakışmış. El yüzü düzgün çocuklarmışsınız meğer. Ay ben sizi çok özlüyorum çocuklar. Seni bile özlüyorum Maruf. Neyse hadi. Eyvah. Yandık. Biz hiç ayrılmıyoruz da birbirimizden alışık değiliz. Demhaneye de çıkamıyorum ben. Okuldan birilerinin kulağına gider diye. Anlaşılan bu gece tek dertli olan ben değilim. İyi hadi. Gelin içeri gelin. Havalandırırız buraları bir. Babam hiçbir şey anlamaz. Ne olacaksa olsun artık.
Necmiyem. Ben nasıl yaptım bunu sana? Nasıl saldım korkulara o küçücük yüreğini? Kızım. Yavrum benim. Kızım. Kızım. Hadi bakalım. Bu defa da masanın kenarına çarpılan tüm ayak serçe parmaklarını açıyoruz. Harika. Ben de Feride'min kaşının ortasına, kirpiğinin gölgesine, bir de sağ avucunun şurasında küçük bir ben var. Ona içiyorum. Vay. Yarasın. Sen kendini boşuna üzüyorsun. Doğru söylüyorsun. İnsan sevgilisinden ayrılınca üzülür mü? Niye üzülüyor ki? Cık, bunlar her gün yaşadığımız şeyler, haklısın. Siz ayrılmadınız ki. Gerçek hayattan kopmadan içiyoruz. Feride mektepteki herkesten saklıyor ayrıldığınızı. Sence bu ne demek? Ne demek? Kendini hala sana ait hissediyor demek. Ayrıldığınızı ilan etmiyor çünkü tekrar sana dönmek istiyor. Yok canım, sen de. İster inan ister inanma. Ama öyle. Hem kadınları benden daha mı iyi bileceksin? Ona biraz zaman ver Kamran. Gör bak, kavuşacaksınız tekrar. Ben eminim. Hayrola? Ne kaynatıyorsunuz bakayım? Hususi. Sen küstün mü bana? Küssem de fark etmez ki. Ne de olsa umurumda değil artık. Arkadaşın olarak görmüyorsun bizi. Artık yaşına uygun bir arkadaş buldun nasıl olsa. Sir Alex'i. Burada sessizce ağladığın gecelerde o yoktu yanında. Ben vardım. Bir derdim olduğunda gelip senin omuzunda ağladım ben. Fakat sen şimdi ne yapıyorsun? Lüzumsuz, gereksiz bir yığın gevezelik edip derdini asla bizimle paylaşmıyorsun. Kendini açmıyorsun. Madem bizi arkadaşın olarak görmüyorsun, biz de öyle yapalım o zaman. Evet. Siz benim arkadaşım değilsiniz. Siz her biriniz benim kardeşim gibisiniz. Arkadaşlıktan sınıfta kaldın, bari dersten kalma. Açık. Çekirdek aile nedir? Kardeş nedir? Arkadaş nedir? Hayat bilgisi, ünite 1.
emsaki olan kimdir? Meysehba nedir? Aman aman aman. Gerçi canandan dili şeyda için kam isterem. Gerçi canandan dili şeyda için kam isterem. Sorsa canan bilmezem kamı dili şeyda nedir? Vasıldan çün aşıkı müstahni eyler bir visal. Aşıka maşuktan her dem bu istina nedir? Hikmeti dünya ve mafiha bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Ahu feryadın fuzuli incidiptir alemi. Ahu feryadın fuzuli incidiptir alemi. Ger belayı aşk ile hoşnut isen kavga nedir? Aman aman aman. Aman aman aman. Aman aman aman. Beni çağırtmışsınız masör. Murat Bey artık kızına ders vermeni istemiyormuş. Kovulmuş muyum yani? Sebep? Bilmeden bir kusurum, bir hatam mı olmuş? Maalesef bu kadarını söyleyebilirim. Ayrıca verdiği ücreti de geri talep etmeyecekmiş. Kendisi evde mi şu an? İyi. Gidelim o halde. Neyse derdi yüzüme söylesin. Sabah şeriflerin hayır olsun reis. Hayır olsun iki gözüm. Gel otur. Gece hayli geç geldin. Düşünüyordum. Uzun uzun düşündüm. Ben Feride'nin hayallerini elinden almışım baba. Gelecek hayallerini. Babasından kalan 3-5 kuruşluk güvencesini, bu konağı. Bir karar verdim. Ben ona borcumu ödeyeceğim. İyi de nasıl? Evvela bu konağı alacağım. Parasızlık çekmesini istemiyorum. Kendini güvende hissetsin. Buraya ait hissetsin istiyorum. Güzel istiyorsun da çok para lazım evlat. Evet. Zarif Thomas'tan alacağım. Zarif Thomas mı? Sen Zarif Thomas'ı ne sanıyorsun evlat? Zalimin tekidir o. Zalim olursa zalim olsun. Ben borcunu ödedikten sonra ne olacak? Sen bu tefecilik işlerini bilmiyorsun iki gözüm. Vadenin zamanını geçirdin mi gözünün yaşına bakmazlar adama. Geçmeyecek baba. Mesleğim var. Maaşım yerinde. Avucuna tıkır tıkır parayı saydıktan sonra ne olacak? Kamran, o adamdan para alınacak olsaydı ben ta o zaman alırdım. Bu konağı da sattırmazdım evlat. Keşke alsaydın baba. Keşke alsaydın da. Feride
Feride bugün çalışmak istemeseydi. Bir kahvenin gerçekten de 40 yıl hatırı varmış. Anlayamadım. Baksanıza. Sizinle dün bir kahve içmedim diye bugün işten kovuldum. Mesele kahve değil, dün nişanlınız geldi. Nasıl pardon? Buraya mı geldi? Evet. Burada çalışmanızı istemiyor. Siz de beni bu yüzden işten kovdunuz yani. Erkek dayanışması yani, öyle mi? Hayır Feride Hanım. Ben evimde böyle saygısızlıklara göz yummam. Huzursuz olurum. Kızım korkar. Sizin çılgın nişanlınız ikide bir kapıma dayanacaksa olmaz bu iş. Ki halinden tavrından belli pes etmeyecek. Siz en iyisi kendinize nişanlınızın onay vereceği başka bir iş bulun. Bana bir kahve söyleyin. Bol şekerli olsun. Haydi kızlar, Allah'a ısmarladık. Allah işini rast getirsin babacığım. Güle güle enişte. Hah, hazır mısın Cumal? Hazırım beyim. Hemen çıkıyor musun beyim? Şu taze ekmekten alalım da bir parça. Hadi gidelim Cumali. Buyur beyim. Nişanlım adına sizden özür dilerim. Fakat Kamran'ın size karşı böyle bir saygısızlık yapacağını da zannetmiyorum. Siz söylediniz. Beni almaya gelmiş. Bunda da kötü bir şey yok. Fakat eğer bundan bile rahatsızlık duyduysanız bir daha tekrarlanmayacağını temin ederim. Size itimat etmiyorum. O halde çocuğunuzu da emanet etmemelisiniz. İsabet buyurdunuz. Pekala. O halde şöyle yapalım. Siz bana ders ücretini peşin ödediniz. Yani size borcum var. Fakat size borcumu ödeyebilmem için benim yeni bir talebe bulmamı beklemek zorundasınız. Çünkü ancak o zaman size borcumu taksit taksit ödeyebilirim. Kalsın. Sizden para talep eden olmadı. Sizin benden ne talep ettiğiniz umurumda bile değil. Önemli olan benim ne istediğim. Kimsenin bir şeyi bende kalmaz. Borcumu ödeyeceğim. İyi günler. Başka bir yol daha var. Aslında. Tabii sizin için de uygunsa. Anlaşılan burada patron ben değilim. Sizsiniz. Sadede gelelim. Size güvenmeyi deneyebilirim. Bir süreliğine. Borcunuzu ödeyip bitirinceye kadar Gülce'ye ders vermeye devam edersiniz. Fakat dünkü olay tekrarlanırsa, nişanlınız bir kere daha karşıma çıkarsa o zaman 3 ay ödeme yapmışım, 2 ayı kalmış hiç umurumda olmaz. Derhal kovulursunuz. Kolay gelsin. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyi. Kamuran'la konuşabildin mi hiç? Hı. Feride ile konuşmuş. Feride bana karışamazsın demiş. Çalışmakta kararlı. İşi inada bindirmiştir muhakkak.
Yusuf, bir sorup soruştursak şu adamı. Kamran dün gitmiş. Genç bir adammış. Genç miymiş bir de? Neyin nesidir, necidir? Güvenilir biri mi bir öğrenebilsek keşke. Tamam sen merak etme ben araştıracağım. Hallettim. Parayı aldım. O borç ödenip bitmeden halletmiş sayılmazsın iki gözüm. Bu adamlara elini veren... Elini veren kolunu kaptırır baba. Farkındayım. Ama benim kaptırmaya hiç niyetim yok. Çünkü ben o kollarla Feride'yi saracağım. Peki. Güven bana. Kapı gibi mesleğim var. Gencim, gücüm kuvvetim yerinde. Çalışır öderim. Azeliye Hanım'la konuştun mu peki? Şimdi ona gideceğim. Rastgele iki gözüm. Rastgele. Azeliye Hanım. Kamran Bey. Merhabalar. Her seferinde erteliyorum. Eğer ki müsaitseniz bir kahvenizi içerim. Zevkle. Behice duydun. Kahvenizi nasıl arzu edersiniz? Bol şekerli. Sebebi ziyaretinizin yalnızca kahve içmek olmadığından eminim. Evet. Konağı geri almak için geldim. Pardon? Biliyorum çocuk oyuncağına döndü bu iş ama... Bakın benim için çok önemli. Feride için çok mühim o konak. Biliyorum. O yüzden orada kiracı olarak kalmanıza müsaade ettim ya zaten. Evet farkındayım ve minnettarım size. Ama... O konak sizin için o kadar mühim değil. Başka yerlerde evleriniz var. Eğer isterseniz başka bir yerden çok daha güzel bir ev alabilirsiniz kendinize. Hem Feride'ye bahsetmişsiniz. Beğendiğiniz bir köşk varmış. Fakat bizim bu durumu öğrenince... Ama ben bu konağa çok ısındım. Azeliye Hanım, Feride'nin kendisini güvende hissetmesini sağlamam için. Yalnız Feride nişanlısının yanında kendini güvende hissediyordur zaten. Biz artık nişanlı değiliz. Şimdi anladım. Feride'yi geri kazanmak için istiyorsunuz konağı. Üftade, Kamran Bey müsait mi? Henüz gelmedi. Ben peki onun odasında bekleyebilir miyim? Tabii ki bekleyebilirsiniz. Peki. Üftade, Neriman Hanım nasıl? Yıldım. Kadıncağız uyanıyor. Kamran Bey geliyor başka iğne yapıyor. Sonra gene uyuyor. Bu nasıl iş anlamadım ben. Kamran Bey'in uyguladığı tedavi biraz ağır. Ama hanımının hayatını da o iğne kurtarıyor. Yanlış anlamazsanız zor durumdaydınız. Mali sıkıntınız vardı. İşlerinizi yoluna sokabildiniz mi? Siz oralarını dert etmeyin. Para hazır. Eğer ki konağı satacaksanız hemen ödemesini yapacağım.
Fakat bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Babama sormam lazım. Zeliha Hanım, siz ailenizi ikna edersiniz. Hem şu istediğiniz köşk de hala satılmamış. Sizin için şansımı deneyeceğim Kamran Bey. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Ben müsaade isteyeyim. Çok naziksiniz, çok kibarsınız. Güle güle. Hepsini sen mi yiyeceksin? Annem hazırlamış, tutuşturdu elime. Ye ye. Hepsini ye çocuğum. Bunlar sana süt olacak, bebeğine yarayacak. Oh be! Sonunda kızımın hamileliğinin tadını çıkarıyorum rahat rahat. Allah'ıma şükürler olsun. Dur, pekmezi unuttum. Dün akşam ne konuştunuz eniştemle? Ne dedin? Bebeği vereceğini söyledin mi? Bir şey konuşmadık. Sarılıp ağlaştık. Babamın gövdesi o kadar kocamanmış ki Müjgan abla. Bana sarılınca bütün korkum geçti. Sonra dedim ki kendi kendime. Kız Necmiye, iyi ki başında böyle bir dert var. Yoksa başını babanın gövdesine yaslamadan göçüp gidecektin bu dünyadan. Ah, deme öyle. Allah uzun ömürler versin. Babam beni seviyormuş. Anladım ben. Çok bir seviyormuş hem de. Seviyor tabii. Dilerim çocuğuna da onu çok sevecek bir baba nasip olur. Sana da çok seveceğin bir eş. Daha neler. Ben artık kimseyi sevemem Müjgan abla. Zannetmiyorum bir daha aşık olabileyim. Büyük konuşma. Muhakkak aşık olacaksın. İki insan birbirini sevince bir melek doğarmış. Baksana dünyanın haline. İyileştirmek, güzelleştirmek için herkesin birbirini sevmesi gerekiyor Necmiye. Güzel dedin de bilmiyorum ki abla nasıl olacak bu işler. Bal gibi de olacak o işler. Sen yeter ki iste, ümit et. Ama en önemlisi de sev. Başına gelen her şeyi sev. Muradını da derdini de. Bak gör her şey çok güzel olacak. Artık içimde o umut var. Bir gün mutlu olacağız. Hop hop! Ayıp olmuyor mu delikanlı? Hem mülke izinsiz giriyorsun, hem de ortalığı tarumar ediyorsun. Ben tarumar olmuşum zaten babalık. Güneş deyince yavukluma benzeri de ondan aldım, takayım dedim yakama. Vay 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 vay, Mecnun kardeşim benim. Sen buraya çiçek çalmaya mı girdin, birini görmeye mi girdin? Aslında çiçeklere gelmiştim ama bir suyunu içerim. Delikanlının bağrı serinlesin ha. Eyvallah. Kamran, Neriman Hanım'a birkaç teste tabi tutmamız gerekiyor. Tabii yapın. Yalnız senin yaptığın iğnelerin yan etkisinden korkuyorum. Kontrollü gidiyorum. Şu ana kadar bir sorun olmadı. 2 doz kaldı. Yalnız şu testleri yapalım da kalan doz ondan sonra devam edersin.
çok güzel haberlerim var. Bil bakalım nereden geliyorum. Ah, nereden acaba? Acaba yine Murat Bey taciz etmekten mi? Çoktan ispiyonlanmışız demek. Kamran, niye beni rezil ediyorsun? Senin yüzünden işimden oluyordum, farkında mısın? Seni kovmaya mı kalkıştı? Seni kovmaya mı kalkıştı Feride? Sen kimsin deseydin? Asıl ben istifa ediyorum deseydin. Kamran yapma. İnsanları rahatsız etmeye hakkın yok. Okuldaki davranışların da dikkat çekiyor. Sir Alex uyardı beni. O zaman sen de biraz söz dinle. Bana bunları yapmak zorunda bıraktırma. Feride ne olur şu iş meselesini bırak. Kendini güvende hissetmen için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Gittim Azeliye ile konuştum. Konağı satın alacağım tekrar. Parası bile hazır. Nasıl hazır? Nereden buldun o kadar parayı? Borç aldım. Kamran sakın. Çok büyük bir borç. Lütfen nereden bulduysan derhal iade et. Sen bunlarla ilgilenme. Ben sana o parayı bulacağım demiştim. Kamran, çocuğunun rızkıyla oynuyorsun. Konak monak gözümde değil benim. Hem ben senden hiçbir şey istemiyorum. Senden aldığımı geri vermeye çalışıyorum. Başka hiçbir şey değil. Hiç anlamamış ve hiç tanımamışsın beni. Feride. Neyse. Kimden bulduysan o parayı lütfen iade et. Beladan da uzak dur. Feride. Benim gitmem lazım. Feride. Feride bekle. Dersim var benim. Dersin benimle zaten. Bekle beraber gidelim. Bak konuşmamız lazım Feride. Hem iş meselesini daha kapatmadık. Öyle mi? O halde sana yardımcı olayım Kamran. Meseleyi şöyle kapatalım. Eğer Murat Bey'i bir daha rahatsız edersen ve benim işimi kaybetmeme sebep olursan sana yemin ediyorum bu kadar anlayışlı olmam Kamran. Eline sağlık. Afiyet olsun. Benim babam da kahya. Senelerdir aynı konakta çalışıyor. Sen de öyle misin? Yok, ben daha önce Cevazadelerin konağındaydım. Burada yeniyim ama herhalde kalıcı değilim. Evin beyini sevmedim. Hayırdır, ne kötülüğünü gördün? Bana bir şeysi yok. Zengin takım işte. Yap diyorlar, yapıyoruz da. İnsan bir tatlı değil, güler yüz bekliyor. Bunda da o yok. Burnu kaftağında. Zaten karısını da kaçırmış. Vefat etmiş diye duyduydum ben. Takmış kaçmış. Ondan sonra da bu adam önüne gelenle anla işte. Evden buraya, buradan evlerine çok kadın götürdüm getirdim. İçinde kızım yaşında olanlar da var. Yaramaz bu adam. Feride, havuz başında ziyaretçin var. Kim? Azelya? Feride? Nasılsın? Sen bayağı hayırsız çıktın. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Ne zamandır görüşemiyoruz? Çok koşturuyorum bu ara. O yüzden ihmal ettim seni. Jimnastik dersleri mi başladı mektebinizde? Yok, ondan değil. Ben artık çalışan bir hanımım. Ders veriyorum. Sahi mi? Çok sahi. Ne dersi, kime? Ufak bir kız çocuğuna. Adı Gülce. Annesi vefat etmiş. Babasıyla yaşıyor. Sözde çok huysuzmuş, çok mürebbiye eskitmiş ama ben hiçbir huysuzluğunu görmedim. Ben bir Gülce tanıyorum ama... Babasının adı ne? Murat. Sıhhat vekaletinden Murat Bey. Çok hoş bir tesadüf doğrusu. Tanışıyorsunuz demek. Yazlıkta tanışmıştık. Çok hoş bir adamdır. Hakkında bir sürü dedikodu vardır ama sen sakın kulak asma. Özel bir adamdır Murat. Çok kibirli ve de ters bir adam. Yok, öyle değil. Onu tanıdıkça daha iyi anlayacaksın. Sen nasılsın? Ayrılmışsınız Kamran'la. Nereden duydun? Gizli miydi? Yok,
Gizli olduğundan değil de ben hala kendime bile zor anlatıyorum. Sana bir şey itiraf edeyim mi Feride? Aslında duyduğumda çok doğru bir karar olduğunu düşündüm. Neriman, çocuğu. Seni çok huzursuz edeceklerdi. Ömrüm boyunca üzüleceğine şimdi üzül. Nasılsa geçer. Canım benim. Ne diyeceksen bana de. Ben söylerim Kamran Bey'e. Neden sebep? Ne bileyim, zıp zıp duramıyorum da yerinde. Senin ne işin var burada? Feride'nin çalıştığı eve gittim bugün. Arabacısıyla konuştum. Hiç iyi şeyler söylemediler hakkında. Ne diyor? Bir kere o karısının vefatı yalan. Kaçırmış kadını. Bir de eve giren çıkan haddi hesabı yok diyorlar. Kamuran, Feride'yi o evden, o adamdan uzaklaştırmamız lazım. Ben hallederim. Benim meselem. Çok heyecanlı. Ya elim ayağım tutuyor, baksanıza. Bonjour, Monsieur Murat. Çocuk gelişimiyle alakalı birkaç Fransızca kitap buldum. Acaba bunların çevirisini yapacak kimse var mıdır? Bien sûr. Muallimlerimizden Sir Mathilde bu konuda çok tecrübelidir. Rica etsem. Enteresan. Talebeniz müsaitse mesaisine götüreyim. Buradan eve gidiyorum zaten. Feride. Bir saat daha dersi var. Peki o halde. Size iyi günler. İyi günler. Kavga çıkacak, kavga çıkacak. Çekilir misiniz yolumdan? Bence siz benim yolumdan çekileceksiniz. Pardon, biraz gelebilir misiniz? Feride beyefendi, 2 çift lafım var. Ondan sonra geleceğim. Bize müsaade eder misin? Hadi. Dinliyorum. Eğer ki haysiyet sahibi, karakter sahibi bir zat iseniz, nişanlısının çalışmasına izin vermediği bir hanıma iş vermezsiniz. Yolumdan çekilir misiniz? Kovuldun. Sırf bencilliğinden, kıskançlığından beni işimden ettin. İyi niyetli bir adam değil o. Bir daha onunla görüşmeyeceksin Feride. Kamran, uzak dur benden. Duramam. Sen de duramazsın Feride. Biz birbirimize aitiz. Bu yüzden mi bana bunları reva görüyorsun Kamran? Seni sevdiğimi bildiğin için mi benim hayatımı alt üst etme hakkını görüyorsun kendinde? Bu nasıl bir şımarıklık? Hayatını alt üst etmeye çalışmıyorum ki. Bilakis hayatın olmaya çalışıyorum. Artık mümkün değil Kamran. Senin yeni bir hayatın olacak. Bu yüzden rahat bırak beni. Kendini de beni de üzme daha fazla. Üzüleceğiz.
Sen de üzüleceksin, ben de üzüleceğim Feride. Çünkü biz bu ayrılığı kabullenemedik. Bu ayrılığı sindiremedik. Ben kabullendim. Hayatımı kurmaya çalışıyorum o yüzden. Ama sen her defasında benim önüme çıkıyorsun. Kabullenmişmiş. O yüzden mi arkadaşlarından gizliyorsun? Feride. Çünkü hala birleşeceğimize dair umudum var. Benim de var. O yüzden söylemiyorsun kimseye. Bu ilişki o yüzden senin için bitmedi Feride. Hiç de bile. Saklamaya çalışma. Sevda o çocuk gözlerinden uyku gibi akıyor. Eğer benden ümidi kesmediğine inanmasam bir an olsun yanında durmam Feride. Öyle değil mi? Sevmiyor musun beni? Özlemiyor musun? Duymak istediğin hiçbir şey söylemeyeceğim sana. O halde git arkadaşlarına ayrıldığımızı söyle. Söyle. Ben de o zaman inanayım sana. O zaman kabulleneyim bazı şeyleri. Seni sevmiyorum. 38. Seni sevmiyorum. 39. Kamran, bir şey 40 defa söylersen olur. Olduralım mı? Hoş geldiniz enişte. Hoş bulduk kızım.
Yusuf nerede kaldın? Öldüm meraktan. Geldim işte. Gittin mi peki? Soruşturabildin mi? Nasıl biriymiş? Güvenilir bir adam mıymış? Gittim. Soruşturdum da. Netice? Buyurun netice. Hadi bana eyvallah. Bunları Gümüş Hanım'a vereceğim. Torunlarıma giydiririm diye sakladıydım ama... Bak bu Necmiye'nin. Bu da Kamran'ın, hatırladın mı? Hiçbir yere verilmeyecek o çocuk. Burada. Dedesinin dizinin dibinde büyüyecek. Allah ömür versin. Hep torun istemiyor muyduk Besime Hanım? Nasibimiz böylesiymiş. Gel şöyle biraz hasbihal edelim seninle. Gel. Kızının gönül düşürdüğü biri var mı? Aa, taze dul benim kızım. Ne gönlüymüş. Ben Necmiye ile Yusuf'u pek yakıştırıyorum. Biri sana bir şey mi söyledi? Ha, Necmiye mi istedi? Necmiye'nin haberi yok. Yusuf aslan gibi çocuk. Aslını, neslini de biliyoruz. Arabacının oğlu. Öksüz. Ben neydim Besime Hanım? Manifaturacının çırağı. Öksüz, yetim. Senle Yusuf bir mi? Niye? Benim 4 kolum 8 bacağım mı var? Kimin kimden ne farkı var ki Besime Hanım? Hiç yakışmıyor sana. Bilmem ki münasip olur mu? Hemen bir şey demek mecburiyetinde değilsin. Sen bir düşün hele. Hayırlı akşamlar. Kamran Bey evde mi? Ha, evde, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Necmiye'ciğim. Sen biraz kilo mu aldın? Abi, ev sahibi geldi. Azeliye Hanım. Hı. İyi gördüm sizi. Çok şükür. İyiyiz. Yukarıda soframız kuruluyor. Buyurun beraber yiyelim. Teşekkürler, ben yedim. Bir çay kahve o zaman. Hadi buyurun. Ya, sağ olun. Çıkacağım zaten. Azeliye Hanım. Sizi kaçırmaya geldim. Maalesef pek hevesli olamayacağım. Bugün çok yorucu bir gün geçirdim. İsterseniz size bir kahve ikram edebiliriz. Güzel haberlerim var.
Vudu büyüsü nedir bilir misin sen hemşire? Nedu? Vudu. Kamran Bey'in resmi var mı? Ne yapacaksın? Biraz yüzünü güldüreceğim. Babama hemen bir mektup yazdım. Tüm sevimliliğimi kullanarak konağı satmak istediğimi söyledim. Ümit ediyorum aşkınızı kurtarmaya yardım edeceğim. Aşkımızı kurtarmaya yardım edemeyeceksiniz ama Feride'ye olan borcumu ödememe yardım edeceksiniz inşallah. Niçin böyle söylediniz? Kamran Bey, bana anlatabilirsiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bizi hiç kimse kurtaramaz. Ne yapacağız şimdi bunlarla? İğneleri bebeğin istediğin bir taraflarına batıracaksın. Neden? Kamran Bey'in canını yakmak için. Sen iğneyi nereye batırırsan Kamran Bey de orasında bir acı hissedecek. Gerçekten inanıyor musunuz böyle şeylere? Çok saçmaymış. Mühim olan niyet hemşireciğim. Hadi. En azından hırsını çıkarırsın. Evet. Anlaşılan sizin dertleşmeye ihtiyacınız var. İnanın kendimi konuşacak durumda hissetmiyorum. Kamran Bey, Feride ile ne yaşıyorsunuz bilmiyorum ama ikiniz de çok özel, çok güzel insanlarsınız. Ümit ederim en kısa sürede probleminizi çözersiniz. Öğle yemeğinde sebze yedirin Gülce'ye. Merak etmeyin. Murat Bey, Gülce Feride Hanım'ı sorarsa ne diyeyim? Yani dün siz evde olduğunuz için çok üstelemedi. Ama bugün muhakkak isteyecektir. Artık gelmeyeceğini söylersiniz. Neden? Sana başka bir mürebbiye bulacağız kızım. Hayır, ben başka bir mürebbiye istemiyorum. Ben çalı kuşunu istiyorum. Ben çalı kuşunu istiyorum. Fakat ben çalı kuşunu istemiyorum. Ben çalı kuşunu istiyorum. Ben çalı kuşunu istiyorum ya. Çalı kuşunu bakıyorsunuz istiyorum. babasına, Ben bakıyorsunuz çalı ya. kuşunu istiyorum. O benim çalı kuşum ya. O benim çalı kuşum. Çalı kuşu. Çalı kuşu. Çalı kuşu. Çalı kuşu. Hayırlı sabahlar iki gözüm. Çıkıyor musun hemen? Hastaneye mi, mektebe mi? Hastane. Bu hafta mektepte dersim yok. Tabii muallimlik hayatım sona ermediyse. Niye? Ayrılıyor musun? Kovulurum belki. Feride nasıl peki? Kaç gündür kendi derdimize düşüp ihmal ettik yavrucağı. İyidir herhalde. Beni görmezse daha iyi olacak. Kavga mı ettiniz? Boş ver baba, boş ver. Feride'den bahsetme. Bahsettikçe göğsüm daralıyor. Ama sen Feride'nin üzerinden elini çekme baba. Ziyaret et, izin gününe dışarı çıkar.
Eğer ki bir şeye ihtiyacı olursa ben yaparım. Uzaktan da olsa yaparım, sessizce. Sen yanında ol. Müsait misiniz masör? Gel kızım, gel. Ben yine iş arıyorum. Eğer ders almak isteyen başka biri olursa... Peki kızım. Olursa haberdar ederim. Tamam. Mersi masör. Daha ne kadar yatacağım Kamran? Çok sıkıldım. Rüyanda sıkıldın Zahar. Uykuda nereden anlıyorsan sıkıldığını. Yarın son doz. Sonra bakacağız. Bitsin artık ne olur. Çok yoruldum. Fettah Hekim bu iğnenin hiç de iyi bir şey olmadığını söylüyor. Ben de iyi olduğunu söylüyorum. Ücra köylerin tümüne gönderilecek bu aşı. Bütün çocuklara yapılacak. İhmal istemiyorum. Tamam. Murat Bey, Gülce yok. Ne demek yok? Bilmiyorum, yok gitmiş. Her yere baktım. Sonra ne yapacağımı bilemeyip size geldim. Kamran, şu test sonuçlarına bir bakabilir misin? Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ama ne olduğunu çözemedim. Gebeliğinden dolayı değerler biraz düşük. Endişelenecek bir şey yok. Bak Kamran, iğneyle de alakası olabilir. Kadında kalıcı hasarlara sebep olmuş olabilirsin. Ben seni uyarmıştım. Neticelerini öngöremiyoruz, yapmayalım demiştim. Yeter. Yeter Fettah Bey. Durmadan aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben inandığım tedaviyi uyguluyorum. Tedavimin de arkasındayım. Yeter. Razı sür. Kaç kişisiniz evde? El kadar çocuğa sahip çıkamadınız. Bu mu sizin dadınız? Ama Murat Bey, Gülce çok hareketli bir çocuk. Kalbinizi kırarım. Diva, oo. Sen beni özledin, ben seni çok özledim. Oo, canım Diva, sen de beni özledin mi canım bebişim? Sen de özledin mi beni ufam? Sen de özledin mi beni kartopu? Ay, sen de özledin mi hoppacık?
Seni de ben çok özledim. Aa, seni çok özledim. İkinizi de çok özledim. Kamran Bey, siz de mi buradaydınız? Azeliye Hanım, ben burada çalışıyorum. Vallahi hekimlik gününüz olduğunu bilseydim bugün muayeneye size gelirdim. Bir şey mi oldu? Başım ağrıyor günlerdir. Bir de uykusuzluk. Ama şimdi iyiyim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sizin hala canınız sıkkın. Yemek yediniz mi peki? Eve gitmem lazım, işlerim var. Kusura bakma. Oldu. Anneciğinize selam söyleyin. Gidiyoruz. Beyciğe haber vereyim. Hayır, burada kalsın. Bekleyemem. Ağrı var mı? Yok. Peki şimdi? Yok. Bir karıncalanma, uyuşma? Yok. Bir ayağımızı oynatalım. Neriman Hanım. Efendim? Ne oluyor? Sakin olun. Ne oluyor? Bir şey yok. Ne oluyor? Ne oluyor? Olun. Hekiminiz bir Ayağa kez kalk. daha baksın. Öyle sakin ol. Sakin olun. Şeyimiz yok. Beni böyle ayağım tutmuyor. Bırak. Beni böyle ayağa kalkmıyor. Ayağım tutmuyor. Ayağım tutmuyor. Hegel'e göre biricik canlı felsefesi, çelişmelerin, daha doğrusu karşıtların felsefesidir. Çiçek, meyvenin ortaya çıkmasına yol açar. Ama meyvenin ortaya çıkabilmesi için çiçeğin ortadan kalkması gereklidir. Demek ki üremenin gerçeği hem çiçek hem meyve olmaktır. Ölüm hem ortadan bir kaldırmadır, hem de yeniden doğuşu sağlayan koşuldur. Tanıdık geldi mi bu düşünce size? Tasavvuftaki bir örneği anımsatıyor masör. İnsan sonunu içinde taşır. Tıpkı bir meyvenin çekirdeğini içinde taşıdığı gibi. Pardon? Feride Hanım. Gülcü sana geldi mi?
Küçücük çocuk. Ta oradan buraya nasıl gelsin? Sabah sizin gelmeyeceğinizi duyunca üzüldü. Çekmecesinden sizin hediye etmiş olduğunuz başlıklardan birini almış. Şu aşağıdaki ağaçlara bakalım. Gülce! 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 Benim kızım ağaca tırmanmasını bilmez. Ben öğretmiştim ona. Sizi kovmakla ne kadar isabetli bir karar verdiğimi kanıtlamış oldunuz böylece. Gülce! Yok. Burada da yok. Annesinin kabrine gitmiş olabilir mi? Asla. Ne demek asla? Yani bir tabii olabilir. Ben küçükken kaçıp annemin kabrine giderdim mesela. Katiyen öyle bir şey yapamaz Gülce. Hem siz niçin soruyorsunuz bunları? Size yardımcı olmamı istiyorsanız nereye gidebileceğini bilmem lazım. Annesi vefat etmedi. Yaşıyor. Ya. O halde annesi görmek istemiş olabilir mi onu? Yani şu an birlikte olabilirler mi? Zannetmem. Hiçbir zaman istemedi kızını. Buradan sizin evinize kadar her yeri arayacağız. Biz gelirken öyle yaptık ama bir kere daha bakalım. Bu çocuk sizin evinize çok yakın bir yerlerde. Nereden biliyorsunuz? Gizli bir yeri var. Dün bahçeden çıkarken görmüştüm. Orada saklanıyor olabilir. Allah Allah, herkes nerede? Azeliye Hanım. Hanımefendi? Ne oldu size hanımefendi? Bugün Zahide'nin ölüm yıl dönümü. Herkesi gönderdim. Evde yalnız kalayım istedim ama eve hırsız girdi. Bana da saldırdılar. Hemen zaptiyeye haber veriyorum. Dur. Ben arabacıyı gönderdim. Sen Kamran Bey'e haber ver. Acil hekim lazım. Hemen hanımefendi. Burada bulacağımızı söylemiştim. Gülce. Gülce. Hadi gel evimize gidelim. Dur kızım. Kamran Bey. Kamran Bey. Kamran Bey yetişin. Azeliye Hanım saldırıya uğradı. Nerede? Evde eve hırsız girmiş. Zaptiye'ye haber verdiniz mi? Evet. Oo, mis gibi oldun şimdi.
hiçbirinize ihtiyacım yok. Anlıyor musunuz? Hiçbirinize. Zaten işinizi doğru dürüst yapamıyorsunuz. Pılınızı pırdınızı toplayın. Hepiniz kovuldunuz. 5 dakikanız var. Döndüğümde kaybolmuş olun. Kaç kişiydiler? 2. Yerlerde sürüklediler. Vurdular. Çok geçmiş olsun. Peki zaptiyeye eşkallerini bildirdiniz mi? Yüzlerini kapamışlardı. Anne. Anne. Tekrar geçmiş olsun. Siz burada dinlenin. Ben yardımcınıza söyleyeyim bari süt ısıtsın. Sakinleştirir. Kamran Bey, korkuyorum. Korkmayın. Yaşadıklarınız kolay şeyler değil evet ama buraya tekrar gelemezler. Beni yalnız bırakmasanız. Hiç değilse bu gece burada kalsanız.